Dünkü kar macerasından sonra o engele atlatınca gaza geldik ve böyle bir şeyin içine düştük. Şöyle çeksene şuraları. Şu alan tamamen balçık olduğu için şöyle göstereyim. Araç yukarı doğru çıkamıyor. Dün aç, üşümüş ve artık yorgun ve bezginken bununla uğraşmadık. Ama şu yaprakları temizlersek ve balçığı bir şekilde berkitip arabanın çekiş sağlaması için sağlam bir yüzey oluşturursak, taş dizmek gibi çıkabileceğimizi düşünüyoruz. Şöyle şurayı da çeksene. Böyle zayıf noktaları bir şekilde taşla toparlatıp sağlamlaştırıp çıkabileceğimizi umuyoruz. Yoksa umudumuz cenderme. Yapacak başka bir şey yok. Aynen. Bir şansımızı deneyeceğiz. Bakalım olacak mı? Dün araba zaten burada geç fark ettik artık. Yani işte insan yorulunca daha fazla hata yapmaya başlıyor. Yorgun, aç ve bezmiş haldeyken buraya inerken resmen kayarak indik. Ama yolun yarısında zeminin sıkıntısını fark ettik. Bu kuru yapraklar bir şekilde suyu tutmuş ve çok fazla yaprak vardı. Dün ara ara işte mecalimiz oldukça gelip buraları temizledik. Şimdi de sabah gözümüzün çapağını silip bir kahve kaynatıp içip bu işe giriştik. Şimdilik saat daha erken. Belli bir saate kadar deneyeceğiz. Biz uğraşırken güneşte bir şekilde en azından çamuru biraz kurutur diye umuyoruz. Bir de bu yaprak örtüsü su tutuyor. Öyle bakalım, çıkıp çıkamayacağımızı göreceğiz. Şu anda zaten şu durumda yapacak daha iyi bir işimiz yok. Bir yere acelemiz de yok. Olmadı yarın iş yerlerini arayıp biz mahsur kaldık. Böyle bir şeyler oldu diyeceğiz en kötü ihtimal. Ama herhalde jandarma yetişir diye düşünüyoruz. Hiçbir çözüm bulamazsak. Şimdilik bu kadar. Daha uğraşırken çekim yaparız. Devam ederiz. Vaziyetimiz bu. Şu an solucan. Burada taş var zaten. Şimdi yorulduk. Hem de ateş zayıflamaya başlamış. Eğer buradan çıkabilirsek, ki çok umutluyuz, çıkacağımıza dair inancımız var. Çıkabilirsek yemek memek faslında işimiz uzamasın diye hem biraz dinlenelim hem ateşi besleyelim diye geldik. Çalışmalarımız devam ediyor. Bayağı ilerleme sağladık. Olacak gibi görünüyor. Şöyle ahşapları, bulduğumuz odun parçalarını şöyle şu hale getirerek daha hızlı ilerleme kaydetmeye çalışıyoruz. Pinçik pinçik taş bulup dizmekten daha kolay veya çok büyük taşları taşımak zor oluyor. Bu çok daha hızlı oluyor. Yerde bulduğumuz kesilmiş, ölü veya devrilmiş odunları bu şekilde batonlama yapıp olabildiğince düzgün yarıp yola enine basamak gibi dizerek veya dikine dizerek arabaya çekiş sağlayacak bir alan yaratmaya çalışıyoruz. Ama o kadar balçık ki biz bunları koydukça bunlar balçığa gömülüyor. Bakalım göreceğiz. Yine de olacak gibi gözüküyor. Vakit de var gibi şimdilik. Biraz dinlenip işe devam edeceğiz. Merhaba tekrardan. Aracı çıkarttık. Ancak pek biz çıkarttık denemez. Yürüyüş yapan bir grup vardı. Yukarıya gitmişlerdi. Sabah karşılaşmıştık. Yardım ister misiniz falan dediler. Önce biz bir hallederiz dedik. Sonra aşağı inerken tekrar laf attılar. Yani ne yaptınız, halledemediniz mi falan derken en son yardım edelim dediler.
Biz biraz yani 3 saattir falan uğraşıyoruz. Kendimiz de yapabilecek miyiz görelim diye de denedik. En sonda yürüyüş yapan arkadaşlar yayaydı. Yoldan bir tane jip çevirdiler. Muhtemelen 4x4'tü bu Cherokee diye zamanının meşhur jiplerinden. Onlardan biriydi. Şurayı çeker mi? Bizim araç şuradaydı. Gördüğünüz gibi bayağı bir debelenme oldu orada. Patinajlar, gelgitler vesaire. Bizim yaptığımız barikat ya da yol zemini diyeyim. Biz bir yerden sonra güneşi kaybetmeden işi bitirelim diye işin kolayına kaçıp ağaç dizerek işi halletmeye çalıştık ama gördüğünüz gibi taş ağaç karışık bu zemin. Taş olanlar tuttu aslında iyi kötü ama ağaç olan zemin tutamadı. Jeep de zaten hem bizim araçtan daha ağır hem de daha güçlü olduğu için torku vesairesi muhtemelen çok daha yüksek. Darmadağın etti. Pek darmadağın da denmez gerçi. Çok muntazam dizdi yolun kenarına ama. Şöyle gidelim. Bir noktadan sonra ikinci denemede çıkarabildik aracı. Bir noktadan sonra Jeep de takıldı. Sonra herhalde Jeep'li arkadaş Allah ne verdiyse deyip gazı kökleyip vurdurdu aracı. Yukarı kadar çıkabildik. Bunları görüyorsunuz. Zaten bu izler biz uğraşırken bu kadar derin değildi. Sert zemine kadar kazıdı toprağı. Jeep. Bir noktada 8-10 kişiydik zaten. Oradaki insanlar da yardım etti. Araçlar burada bir yerde takıldı. İnsanlar da yardım etti. İttire ittire çıkardık. Şöyle aracın halini göstereyim size. Bayağı uğraştık ama ahşapla biz yapamazmışız demek ki. Çünkü 3-4 saat uğraştık. Jeep 30-40 saniyede darmadağın etti yaptığımız yolu. Bunu da anlatıyorum ki böyle bir duruma düşerseniz ve kendiniz çıkmak zorunda kalırsanız böyle bir şey yapmanız gerekirse taşla devam edin. Veya bu tekere odun bağlama yöntemi var. Biz onu yapmadık. Tam bilmediğimiz için nasıl yapıldığını. Arabaya bir zarar verir mi diye emin olamadık. Bir de arabanın jantında çok açıklık yok. Klasik demir jant dedikleri jantlarda. Gel şuraya çek şurayı. O yanda gördükleriniz bizim aracın tekerinden fırlayanlar. Bu da öndeki öndeki jipin tekerinden fırlayanlar. Gördüğünüz gibi bizi çamurla yıkadı. Adamcağızın da arabası kirlendi de. Neyse. Öyle bir şekilde kendimiz çıkamadık. Ama sonuç olarak çıkmayı başardık. Bayağı uğraştık ama 8-10 kişinin ve bir 4x4 jipin yanında yardımıyla çıkmayı başardık. Siz de aynı eşekliği yapmayın. Bu kadar dik bir yerden iniyorsanız önce bir yol, zemin sağlam mı diye bakıp inin. Biz de o hıyarlığı yaptık. Ayıptır söylemesi. Öyle. Eğer izliyorlarsa çok tantana oldu. Teşekkür edemedik. Yardımcı olan arkadaşlar, diğer herkese çok teşekkür ediyoruz. Herkes birden dağıldı arabayı çıkardıktan sonra. Arkalarından bağırdık, teşekkürler dedik ama gittiler. Sağ olsunlar. Çok yardımcı oldular. Yoksa biz herhalde bir hafta iki artık burada şey gibi komün bir hayat sürerek yaşamaya devam edecektik. Teşekkür ederiz. Şimdilik bu kadar.